Merhaba, ben Doktor Meral Sönmezoğlu. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Şimdi size yeni salgın yapan koronavirüs hakkında merak ettiklerinizin cevaplarını vereceğim. Koronavirüsü ile grip arasındaki fark nedir? Biz kendimizde nasıl bir belirti gördüğümüzde şüphelenerek sağlık kuruluşlarına başvurmalıyız? Koronavirüs, insanlarda üst solunum yolunda enfeksiyon yapan çok sayıdaki virüs hastalıklarından bir tanesidir. Kış aylarında çok sık gördüğümüz rinovirüs yani nezle virüsü, influenza, parainfluenza ve respiratuel sinsitiyal virüs gibi çok sayıda virüsten bir tanesi de koronavirüstür. Bu tıp için yepyeni bir virüs değil. Bizim her sene gördüğümüz solunum yolu enfeksiyonları yapan insanlarda gördüğümüz virüslerden bir tanesidir. Ancak Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs yeni bir virüs. Yaptığı salgın da diğer salgınlardan biraz farklıdır. Çünkü biz insanlarda bilinen, izole edilmiş koronavirüsleri her sene görürken Çin'de Aralık ayında çok sayıda vakada birdenbire ortaya çıkan ve zatürre yapan koronavirüsle ilk kez karşılaştık. Ve Çin hükümeti bu yeni koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi ve virüs izole edildiğinde bilinen koronavirüslerden farklı olduğu görüldü. Salgın yapan bu koronavirüsü daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün yardımıyla Çinli doktorlar izole ettiler ve adına şu anda yeni koronavirüs 2019 adı verildi. Bu eskiden bilinen koronavirüslerden biri değil, yeni bir virüs. Ve insan vücudu bağışıklık sistemi tanımadığı için çok yoğun bir enfeksiyona ve 14 günlük bir kuluçka süresinden sonra ani başlayan solunum sıkıntısı belirtilerine neden oluyor. Ve gelen ilk vakalara baktıklarında ortak noktası hastaların et ve balık pazarından alışveriş yapmaları ve buradan aldıkları bazı vahşi hayvanlarda olabiliyor, işte yılan gibi bir takım hayvanlarda onların etlerini tüketmeleri. Ortak nokta bu. Daha sonra ortaya çıkan çok sayıdaki vakaların da yine çoğunluğu bu et ve balık pazarından alışveriş eden ve temas eden kişiler olduğu için hızla bu pazar kapatılmış. Ancak vakalar devam edince Wuhan şehri diğer şehirlerle bağlantıları kesilecek şekilde ulaşıma kapatılmış. Önceleri sadece Çin'de görülen bir hastalık gibi görülürken şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Japonya, Avustralya, Fransa gibi başka ülkelerde de 3-4 gibi az vakalar olmakla birlikte görülmeye başlandı. Hocam merhaba, bir sorum olacak. Bildiklerimizin dışında hijyen kurallarıydı, diğer kurallar korunma adına daha farklı neler yapabiliriz? Bunu öğrenmek istiyorum, aslında hepimize yardımcı olacaktır. Öncelikle grip aşısı olmuş kişiler bu hastalıktan korunmuyorlar. Çünkü bu başka bir virüs. Belirtiler diğer solunum yolu virüs enfeksiyonlarına çok benziyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, yüksek ateş ama hızla yoğun bir öksürük ve zatürre belirtilerine dönüşüyor. Kuluçka süresi bir kişiyle karşılaştıktan yani hastalığı taşıyan kişinin öksürük, hapşuruk gibi belirtilerle ortama bıraktığı solunum zerreciklerini aldıktan 14 gün sonra başlıyor. Yaklaşık 14 günlük bir kuluçka süresi var. Ancak daha sonra belirtiler çok akut başlıyor. Akut olarak boğaz ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, yutkunma zorluğu, kas eklem ağrıları ve öksürük. Tabloya hakim olan öksürük, önceleri çok kuru bir öksürükken daha sonra diğer enfeksiyonlarla balgamlı bir öksürüğe dönüşebiliyor ama hızla solunum yetmezliği ve daha sonra hastaneye yatış gerektiren solunum sıkıntısına yol açabiliyor. Ölümcül mü? En çok korkulan konu bu. %30'un üzerinde ölümcül olduğu görülmüş şu ana kadarki vakalardan. Bu diğer virüs enfeksiyonlarından daha fazla. Daha önce görülen SARS koronavirüsten ve MERS koronavirüsten de daha fazla. Dolayısıyla bu korkutucu tarafı. Ama ölenlere bakıldığında en gencinin 45, çoğunun 60 yaşın üstünde olduğu ve altta yatan hastalıkları olduğu, kanser, astım, böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olduğu görülmüş. Yani tehlikeli olan, yaşlı ve altta yatan hastalığı olanlar. Bu grubun daha özellikli olarak korunma önlemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Koronavirüsünden nasıl korunabiliriz?
Belirtileri nelerdir? Bunu atlatmanın, yakalandığımız zaman atlatmanın yöntemleri nelerdir? Şimdi asıl konu bu. Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Diğer virüs enfeksiyonlarıyla benziyor korunma yöntemleriyle. Çünkü bir aşısı yok. Aşı çalışmaları başladı ama sonuçlanır mı henüz bilmiyoruz. Çünkü SARS ve MERS koronavirüsler için aşı yapılamadı. Bunun için de yapılamayacağı düşünülebilir. Dolayısıyla diğer korunma yöntemlerine daha çok ağırlık vereceğiz. Şu ana kadar bilinen çok etkili bir tedavisi de yok. İnfluenza'nın çok net bir tedavisi vardır, çok da etkilidir ama koronavirüslerin spesifik bir özgül tedavisi yok. Yaptığımız destek tedavisi, yani solunum sıkıntısı olan hastaları yatırıp solunumunu desteklemek, suni solunum yaptırmak, oksijen desteği vermek, dolaşım bozulanların dolaşım desteğini sağlamak ve diğer solunum yollarını açmak gibi destekleyici tedaviler. Bunlar etkili olmuş mu? Evet. Hastaneye yatırılan, tedavi görenlerde çok etkili olmuş. Ölenler daha çok geç gelenler ve çok yaşlı olan hastalar. Tedavide çok iyi bir haber yok ama korunmadaki yöntemlerin çok etkili olduğunu biliyoruz. Nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle kış mevsimi boyunca, salgın süresince çok kalabalık alanlara girmemek lazım. Ve salgın bitene kadar yakın sarılma, öpüşme gibi çok yakın temasta bulunmamak lazım. Tabii ki hasta olan kişilerin izole olması lazım. Hasta olan kişilerin başkalarına sarılmaması lazım. Ama burada şöyle bir nokta var. Hasta olan kişi daha belirtileri başlamadan da bulaştırıcı olabiliyor. O nedenle kimde hastalık var, kimde yok ayırt edemeyebiliriz kış ayları boyunca. Bu nedenle kalabalık alanlara mümkünse çok girmemeli risk altında olan kişiler tarif ettiklerimiz. Ama sağlıklı olan kişilerin de mümkün olduğu kadar çok yakın temaslara girmemesi, hastalık belirtisi olan kişilerin evlerinde kalmaya çalışması, kimseye fazla sarılmaması, hapşuran, öksüren kişilerin ağızlarını, burunlarını kapatmaları gerekiyor. Ama elleriyle değil. Çünkü elle kapattığınız zaman dokunduğunuz her yere virüsü bulaştırmış oluyorsunuz. İnsanlar farkına varmadan sizin tuttuğunuz yerleri tuttukları zaman enfeksiyonu alabiliyorlar. Bu bir zarflı virüs. Şu özelliği var, dış ortama çok duyarlı. Işıktan, ultraviyoleden, kolay dezenfektanlardan, kurumaktan hemen etkilenip ölebiliyorlar. Bu iyi bir haber. Ancak yine de sekresyonlar içinde, sıvının içinde bir süre canlı kalabiliyorlar. O süre içinde kim dokunursa, ağzına burnuna götürürse enfeksiyonu alabiliyor. Virüsün özelliği solunum yoluna hızla girebiliyor. Hızla da enfeksiyonu başlatabiliyor. Bu nedenle korunma önlemlerinin çok önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Öncelikle hapşuran, öksüren kişi ağzını bir peçeteyle hiçbir şey bulamıyorsa dirseğiyle kapatması lazım. Etrafı çok fazla enfekte etmemesi ve bulaştırmaması için. Bağışıklık sisteminizi yüksek tutmak en önemli konu. Nasıl yüksek tutabiliriz? Öncelikle temiz havayı düzenli olarak almamız lazım. Evleri havalandıracağız. Okullarda, iş yerlerinde mutlaka aralıklı olarak açık havaya çıkıp temiz hava almamız gerekiyor. Bol sıvı tüketmek çok önemli. Çünkü kuru ortamlarda daha kolaylıkla boğazda enfeksiyon yapabilirken nemli tutulursa solunum yollarına tutunamıyor virüs. Bu nedenle sık sık sıvı tüketmenin enfeksiyonu önlemede çok etkisi olduğu gösterildi. Bol sıvı tüketeceğiz ama sağlıklı da beslenmeye özen göstermek lazım. Sebze ve meyveyi ihmal etmeyelim. C vitamini bolca tüketelim. Zararlı gıdaları çok tüketmeyelim, fast food gibi. Aç kalmamaya çalışalım, uyku düzenine de çok dikkat edelim. Hastaneler gibi sağlık hizmetlerinin verildiği her yer ve toplu alanlarda, toplu taşıma gibi ya da sinema gibi toplu kişilerin bulunduğu yerlerden dönüşte ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekir. Ellerimizi dışarıda hiçbir zaman ağzımıza ve burnumuza götürmememiz gerekir. Sık sık ellerimizi yıkamak ve riskli gördüğümüz her zaman el dezenfektanı kullanmanın önemi çok büyük. Bu korona hastalığı Türkiye'ye gelecek mi? Gelirse daha çok kimleri etkiler onu merak ediyorum. Yepyeni bir virüs salgın potansiyeli yapıyor ve Çin'de başlamış da olsa diğer ülkelere de bulaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü 25 Ocak'ta yeni koronavirüs salgınını Çin için yüksek risk, bölge için orta risk, dünya için düşük risk kabul ederken 27 Ocak itibarıyla Çin yüksek risk, dünyanın geri kalanında
yine yüksek risk alanına girdi. Yani tüm dünya ülkeleri yüksek risk olarak bir pandemi planı yapıp uygulanmak zorunda. Bunun anlamı şudur. Biz Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak büyük bir risk altındayız. Bize her an bir hastalık gelebilir ve salgın yaşayabiliriz değil, farkındalığı artırmamız gerekiyor. Sadece bu hastalık nasıl bir hastalıktır? Bize bulaşma ihtimali ne kadardır? Biz nelere dikkat edelim? Aslında farkındalığı artırmak için yüksek risk düzeyine yükseltti Dünya Sağlık Örgütü. Diğer dünya ülkelerinde nasıl bulaştığına bakıldığında o riskli olan Wuhan şehrinden gidenlerde görüldüğü ortaya çıktı. Bu çok önemli bir bilgi. Ocak ayı sonu itibariyle henüz Türkiye'de yeni koronavirüs, salgın yapan virüs enfeksiyonu görülmedi. Ama birçok dünya ülkesinde görüldüğüne göre Türkiye'de de görülebilir. Henüz olmaması güzel haber ama olursa da sağlıklı yaşam ve kendimize dikkat etmekle kurtulabiliriz, korunabiliriz. Sağlıklı günler dilerim.